Süreci Bakan Fidan'ın da dediği gibi tehlikeye sokan İsrail var. Suriye küllerinden yeniden doğmaya çalışırken, hatta daha küllerinden doğmaya çalışmaya başlamamışken bile ülkeye hem ağır bombardıman düzenliyor hem yeni toprakları işgal ediyor. Sevgili Süheyla, sana dönelim. Netanyahu yeni Suriye yönetimine Esad'ın izinden gitmeyin diye bir uyarı yaptı. Ne demek bu ve neden İsrail şu anda bu süreci tehlikeye sokuyor? İsrail çok önemli bir faktör, çok yıkıcı bir faktör. Tıpkı Orta Doğu'daki diğer komşuları Filistin'e zaten devlet olduğunu bile tanımıyor ve Filistin'i yok etmek için, Filistin halkını ve Gazze'de, Batı Şeria'da yaşamı yok etmek için elinden geleni ardına koymuyor. Aynı politikayı şimdi Lübnan'a, Hizbullah üzerinden uyguluyor ve Suriye. Üstelik Suriye'de yepyeni bir dönem başlamışken, senin de dediğin gibi küllerinden doğmaya çalışırken, artık barış ve huzurun tadını çıkarmayı hak etmişken Suriye'ye de dehşeti yaşatıyor. Bu noktaya gelelim ama bir siyasi geçiş sürecini ve Deir ez-Zor'un önemine dair ben de çok kısaca yorumlarda bulunayım. Biliyorsunuz ki artık yeni bir başbakan seçti muhalifler. Bu zaferlerinin ardından Beşir görevde. Çok kısa bir açıklama yaptı dün. 1 Mart'a kadar görevde kalacağım dedi. El Cezire'ye bir röportaj verdi. Suriyeliler için barış, huzurun tadını çıkarma vakti. Yani bu süreci çok hızlı, çok dikkatli ve Suriye halkının özlediklerini kavuşmaları doğrultusunda yöneteceklerini söyledi. Ama tüm bunlar olurken iki önemli gelişme var. Birincisi, görüyoruz ki muhalifler, yeni Suriye yönetimi bölgede bağımsız bir devlet hayali, hedefi kuran terör örgütü PKK-YPG fırsat vermek istemiyor. Zaten Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu bunun adımlarını Fırat'ın batısında atmıştı ve Tel Rıfat'la Münbiç'i temizlemişti. Şimdi görüyoruz ki tavrı çok merak edilen, ki daha önce bakın muhaliflerin şu andaki en çatı örgütü diyelim, grubu diyelim, HTŞ ile YPG daha önce hem savaştı hem anlaştı. Şimdi ise şunun mesajını verdiler: Suriye'nin toprakları Suriye'nin olacak. Siz ABD ile işbirliği içindesiniz. Bakın Jolani, HTŞ'nin lideri, muhaliflerin de çok kabul ettiği bir lider konumundaki bu isim daha önce Amerika'ya karşı Irak'ta savaşmış biri, El-Kaide saflarında gelmiş biri. Dolayısıyla böylesi bir tutum izlemesi de şaşırtıcı değil ve Deir ez-Zor'daki, hep zaten yayınlarımızda belirttik, bu petrol gelirlerine en çok ihtiyaç duyduğu zaman şimdi Suriye'nin, bütün bu tarumar olmuş ülkeyi ayağa kaldırmak için YPG'nin kasasına giden ya da Esad rejiminin kasasına giden bu petrol gelirleri artık kimin elinde olacak? Suriye'deki yeni yönetimin elinde olacak. Bu nedenle de çok önemli ve Deir ez-Zor Arap nüfusun hakim olduğu bir yerdi. Zaten bölgedeki Araplar da YPG'nin politikalarından, adımlarından, zulümlerinden bir sır değil ki bıkmıştı. Dolayısıyla işte şimdi adalet farklı da tecelli edecek o bölgede, ki İran için de çok önemliydi Deir ez-Zor. Çünkü İran, Irak, Deir ez-Zor üzerinden Lübnan'a, Hizbullah'a uzanan bir etki alanı ve silah akışı vardı. İran burayı da bir fırsat olarak kullanıyordu. Şimdi İran'a da darbe indirildi ve tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelesine de katkı sunan bir başarı oldu. İsrail'e gelelim. Tüm bunlar olurken bakın, Suriye kendi derdindeyken, yeni yönetim her şeyi yeniden inşa etmeye çalışırken bir de İsrail'in yıkıcı saldırılarıyla uğraşıyor. Hafta sonundan bu yana 480 hava saldırısı düzenlendi sadece Suriye'ye. Biz bunu 1970'lerden beri 50 yıl aşkın süredir görmüyorduk. Suriye'nin vurulmadık üstü kalmadı bir kere. Donanması da vuruldu. Şu an Suriye'nin hiçbir donanma gücü kalmadı. Bu nedir? Bir fırsat bulduk ve vuralım mı yani? Evet, yani İsrail her zamanki gibi korku içinde yaşayarak yine yani komşularıyla iletişimi, bir arada yaşamayı tercih etmeyerek şiddet diliyle konuşmayı seçiyor. İsrail'in neredeyse bölgede bildiği, yaptığı tek şey zaten yıllardır bu. Özellikle de Netanyahu yönetiminin. Yine aynısı yapıldı. Bize yeni yönetim saldırı düzenleyebilir, rejimin silahları bize çevrilebilir diyerek ne diyorlar? Biz rejimin silahlarını, ağır silahlarını, donanmasını yok ediyoruz. Şu ana kadar da rejimin, öyle diyorlar, askeri kapasitesinin %80'ini imha ettik. Ama bu ne kadar riskli, ne kadar karşılıklı çıkarlara dayalı bir
yeni diyaloğa aykırı bir tutum. Bir şey soracağım. Esad'ın izinden gitmeyin ne demek? Yoksa bu mu istediği, yoksa Gazze gibi insansızlaştırmak mı? Şunu dedi Netanyahu tam olarak, dün yine bir video mesaj yayınladı. Esad'ın izinden gitmeyin dedi Suriye'deki yeni yönetime. İran'ın Suriye'de yeniden konuşlanmasına, varlık göstermesine izin vermeyin. Yoksa sonunuz Esad gibi olur. Yani daha çok İran üzerinden. Çünkü biliyoruz ki İran Esad rejiminin baş müttefiklerinden biriydi. Şimdi yine en ağır darbeyi o aldı. Aslında İsrail'in kavgası tabii ki İran'la, ama bunu yaparken Suriye'yi de yakıp yok etmek ve en önemlisi işgal alanını geliştirmek. Evet. Böyle diyorsunuz, bir yandan Golan Tepelerinin yanındaki tampon bölgeyi işgal ediyorsunuz. Hatta onun da ötesine geçiyorsunuz. Şam yakınlarında, yani bütün uluslararası kuruluşların aktardığı görüntüler tanklarınızın olduğunu gösteriyor 25 kilometre mesafede. Evet. Sonra inkar ediyorsunuz bunu ve de geçici olarak oradayız. Ama işte bu İsrail'in zaten işgale dayalı ve bunu da hep kalıcı bir işgal ve ilhaka dönüştürmeye dayalı politikasının bir uzantısı mı? Ne olacak? Oradaki bu yeni süreçten, daha henüz oturamamış süreçten faydalanma çabası. Şeyi soracağım, sonra tekrar döneceğim sana. KJ'yi de gördüm, aklıma geldi. Golan Evet. Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası olacak. Sen yayına girmeden önce bu operasyonun adının içerdiği teolojik anlamdan bahsettin. Evet. Biraz onu söyler misin bize? Suriye'ye İsrail'in düzenlediği saldırılara, operasyona Başan Oku adı verildi. Şimdi Başan, İncil'de de geçen bir kelime. Başan Krallığı'na atıf yapılıyor ve bu Başan Krallığı tabii ki Yahudilerin, Siyonistlerin vaat edilmiş topraklar söylemine de hizmet ediyor. Ona gönderme yapıyor. Yani Başan Okları derken, işte işgalimiz geçici, sınırdı derken aslında İsrail yine bir itirafta bulunuyor dolaylı bir şekilde. Tüm bu toprakların kendisine ait olduğunu ve bir gün ele geçirmek istediğini açık açık ifade ediyor. Evet, yani aslında baktığımızda şöyle 7 Ekim'den beri olan bitene, bu İsrail'in işgallerinin her zaman bu kökene dayandığını, yani bu amaca dayandığını, vaat edilmiş topraklar, ama tabii şu an günümüz diliyle bir tampon bölge oluşturduk. İşte ambulansı neden vurdun? Hamaslı kullanıyordu çünkü, hatırlıyorsun onları, bu açıklamalarla Bilindik yalanlar. üstü örtülüyor. Peki Hasan...